Evet arkadaşlar, yeni bir motosiklet sürüş videosuna hoş geldiniz. Bugün gene trafikte motosikletimizi sürerken bir şeyler konuşacağız, bir şeyleri tartışacağız. Neyi konuşacağız ya da neyi tartışacağız? Nereye geliyor bu motosiklet fiyatları? Yani eskiden insanlar araba alamıyordu bir ara. İşte motosiklet alayım, ulaşımımı daha rahat sağlayayım falan diye düşünmeye başladılar. Ama çok sağ olsunlar. Hani onu da sen ucuza motosiklet alma. Dur, ona biz sana yeni vergiler getirelim. Onlarla birlikte artık ucuza ulaşımın kalmasın diye söyleyen devlet büyüklerimiz var. Sağ olsunlar. Yani motosiklet gibi bir şeye insanları alıştırsalar, aslında şu İstanbul gibi metropol bir şehirde çok büyük bir şekilde trafik sorunu da çözülecek baktığınız zaman. Tabii ki burada trafik sorunu aslında motosikletler de trafik yapıyor mu? Yapıyor. Evet. Motosikletler arabadan daha fazla kazaya sebebiyet veriyor. Doğru. Bu niye böyle? Çünkü bilinçsiz motosiklet sürücüleri yüzünden. Yani bu kanalı zaten takip ediyorsanız az çok beni tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Tanımayan arkadaşlar için de ufak bir hatırlatma yapayım. Yani bu kanalda öyle hani motosikletle tek teker gazlama, arabaların arasından sıfırdan geçme, işte genelde böyle Instagram'da falan sosyal medyanın bize çok fazla dayattığı işte taytı, topuklu ayakkabısı, işte hafif göğüs dekoltesi olan arkadaşlar gibi şeyler zaten yapamayız. Zaten göğüs dekoltesini istesek de aynı görüntüyü veremeyeceğimiz için olmaz. Yani öyle şeyler yok. Hani bilinçli bir şekilde motosiklet kullanmaya özen gösteriyorum. Hatta geçen gün şöyle bir şey geçti başımdan. Ya eskiden de böyleydim aslında ama mesela çocuğum olduktan sonra çok daha fazla dikkat etmeye başladım. İşte böyle kızım Uma ile birlikte oturduk böyle. İşte haberleri falan izliyoruz. Bir tane motosiklet yine her zamanki gibi kuralları ihlal ederek işte böyle kaldırıma vuruyor, patlıyor falan. Ondan sonra işte motosiklet sürücüsü öldü diye öyle haberlerde şeyleri vardı. O sırada da bizde böyle genelde Umay'da böyle bir işte soyut kavramları bu ara böyle tam yaşı gereği hani oturtmaya çalışıyoruz. Yani öyle dışarıdan duyduğu ya da arkadaşlarından falan edindiği, bilmediği şeyler hakkında bize gelip sormasını istiyoruz ve konuşuyoruz. Hani bir şey bilmesek bile biz bunu araştıralım. Senin için neymiş, ne değilmiş. Hani onun anlayabileceği şekilde böyle çok atmadan da üzerimizde onu da çok böyle çok fazla böyle konu içerisine çekmeden anlatmaya çalışıyoruz. Hani bunlarda da işte zaten hani ölüm kavramları da vardı. Yani aslında çocuklar sanıyorlar ki böyle insanlar çok böyle yaşlandığı zaman ölüyorlar. Orada bu ölme fikrinin hani yaştan ziyade birazcık daha böyle kader demeyelim de hani yaşla bağlantısının olmadığını anlatmıştık. Onun üzerine işte konuşuyorduk. Yani küçük çocukların da ölebileceği, işte kazaların her zaman her yerde olabileceği, yaştan bağımsız birçok etken olduğunu kendisine anlatmıştık. Tabii ki o motosiklet şeylerini falan gördükten sonra da onda böyle tam kafasına oturdu öyle şeyler. Evet dedi, bak bu motosiklete binen abi de çok geçmiş ama işte bu şekilde böyle kaza yaptığı için ölmüş dedi. Ya bu beni çok şey yaptı, üzdü, şimdi yalan yok. Hatta ondan sonra bir iki gün sonra böyle İkimiz birlikte öyle işte tablette videolara falan bakıyorduk. Önce böyle önümüze bir iki tane video geldi. Gene bu az önce belirttiğim gibi işte sosyal medya içerik üreticisi bazı arkadaşların, yani bana hitap etmeyen, benim hep karşı tarafı olarak baktığım şeyler. İşte böyle tekerde gidiyor, indiriyor, ters yoldan gidiyor falan. Tabii ki bunların da daha fazla izlenirliği oluyor. Yalan değil. Bu şekilde sattığı için de insanlar daha fazla böyle içerikler çekiyor. Onlara çok bir şey diyemem. Sonuçta kendi canlarını koyuyorlar ortaya. Buna yapacak bir şey yok. Böyle Umay bakarken dedi ki böyle, aa baba dedi, bunları sen de yapabiliyor musun motosiklette dedi. Evet dedim, hani yapabilirim ama yapma gereği duymuyorum. Yani çocuk böyle anlık böyle bir iki saniye şey oldu. Ondan sonra dedi ki baba sen yapma böyle. Yani bu o kadar şey bir şey ki, yani o ses tonu, ben orada anladım yani o habere onu yorduğunu. Yani o bu tarz hareketler yapma, tehlikeli şeyler yapma. Yani o ölme tarafına doğru gitmesin diye onunla bağdaştırdığını zaten anladım. Ha dedim, niye Umay'cım böyle söylüyorsun?
İşte söylediği şey senin işte kaza yapmanı istemiyorum. Sen güzel sür, yavaş sür. İşte ben de zaten ona anlattım. Bu şekilde sürmeye özen gösteriyorum. Hani böyle kullanıyorum. Evet böyle kullanmamamız lazım diye. Yani geride bırakacağınız insanları, bu anneniz, babanız, çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, birçok insan olacağı için yani buna göre kullanmak lazım ya. Benim hiçbir zaman bir yere giderken erkenden gideyim, daha hızlı gideyim ya da işte en hızlı motosikletle gideyim, en güçlü motosiklete sahip olayım diye bir şeyim olmadı. Yani hiç olmadı. Yani şu an ben bu motosikletin yanında bir de Speed Triple'ım var. 1200 cc motosiklet. Hakkını vererek kullanıyor muyum %100? Mümkün değil. Ben ondan keyif alıyorum, seviyorum. İşte hızlanmasını seviyorum, virajını seviyorum. Tamam ama yerine göre. Belki benden çok çok daha iyi kullanan insanlar zaten var. Daha düşük model motorlarla beni geçebilecek insanlar da var. Ama ben bunu dert etmiyorum ki. Ben o motosikletin sesi, karakteri, yani hissiyatı, onu çok seviyorum. Ama bu da şey demek değil ki ben onu aldım illa böyle gazlıyorum ediyorum diye. Öyle bir şey yok. Zaten öyle bir şey olsaydı o motoru almazdım yani. Top speed olarak işte insanlar 1200 cc 180 beygir motor ama işte 261'de kesiciye mi giriyor? Evet, elektronik olarak kesiciye giriyor. Açıldığı zaman daha fazla gidebiliyor. Bunun örnekleri var işte. Benim RS'i sattığım Motor Pro ya da işte Kubi 09. Onların makinalarda limitör açık ve gayet de güzel gidiyorlar. Değer mi, değmez mi? Bu tamamen kullanıcıyla alakalı bir şey yani. Bana göre değmez. Ben bunun bu keyfine, gezme kısmını seviyorum. Yani keyfini seviyorum aslında. Motosikletle bir yerden bir yere gitmek, yani şu anı yaşamak, şunların kokusunu almak, şu yolda gitmek, farklı farklı iklim koşullarında sürmek. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani onun için böyle küçük motosikletlerle falan da çok güzel keyif alınabiliyor. Bu sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey televizyonlarda var ya işte şöyle şöyle bir şeye bağlayacağım. İşte kuru fasulyede de protein varmış. İşte insanlar böyle diyor ya bu tamamen fakirleri kandırmak için yapılmış bir şey. Kuru fasulyenin neyinde protein olabilir diye konuşuyorlar. Güzel bir trend. Ondan sonra işte bu et alamayanlar da işte böyle aman üzülmesin diye çıkarılmış bir şey bu. Onun gibi bir şey değil. Sakın yanlış anlamayın. Gerçekten de küçük motosikletle de yani küçük CC ile de her motosikletle aynı keyfi alabiliyorsunuz. İlla böyle kendinizi şu ekonomik koşullarda, şu fiyat skalasında kendinizi yormayın. İlla en iyisi olacak, en büyüğü olacak, her yola gideceğim, yapacağım diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar ya. Ya sizin içinizde bitecek. Ben giderim diyorsan gidersin. Ben bu motosikletle her yere giderim. Yalan yok yani. İstiyorsa R1200, R1300 GS'i gelsin. GS'çinin gideceği her yere ben bu motosikletle giderim. Ve ondan daha fazla dinlenmeden giderim yani. Bu mental yapıya sahip olmak önemli. Yani kafanızda bir şey ben bunu yapacağım diyorsanız hani kim ne diyor, ne yapıyor hiç onlara takılmayın yani. Çıkın yola yapın. Hani anı yakalayın. Hani hayat gelip geçiyor. Hani bomboş saksı gibi yaşamayın yani. Ama sürekli işte daha büyüğünü alacağım, onu da alacağım, onu da yapacağım diyerek bazı şeyleri kaçırıyorsunuz. Ben zamanında bunun çok yanlış şeylerini gördüm yani. Hep daha iyi motosiklet almaya çalıştım ama o zamanlar mesela çok güzel zamanım vardı. Belki işte paha biçilemeyen bir şey, zamandı. Şu an mesela evet belki çok iyi bir motosikletim var. Tamam bir de scooter'ım var ama şu an mesela zaman yaratmakta problem çekiyorum. Onun için işe motosikletle gidip geliyorum. Hafta içi 5 kilometre bile bir günde kullansam hani keyif veriyor. Bu yaz veya kış. Ama öğrenci olduğum zamanlarda hep daha iyisi olsun dediğim zamanlardaki özgürlüğüm, o zamanki zaman kavramım ve müsait olduğum anlar şu anda yok ne yazık ki. Ve onlar geri gelmiyor. Ve onlar parayla yerine koyulan şeyler de değil. O yüzden size küçük bir tavsiyem. Eğer benden küçükseniz bir abi tavsiyesi olarak bunu şey yapabilirsiniz. Benden yaşça büyük de olabilirsiniz. Onda da bir kardeşinizin size bir tavsiyesi olarak düşünebilirsiniz. Yani illaki motosikletler, çok büyük motosikletler, çok pahalı motosikletleri almaya gerek yok. Yani sizin başınızı ağrıtmayacak bir motosikletiniz olsun. Şu anki şu ekonomik koşullarda da onu
idare ettirebiliyorsanız kendinizi çok zorlamayın. Daha iyilerini, daha büyüklerini alacağım diye. Sahnede olun, anı yaşayın. Tadını çıkarın, gezin, tozun yani. O diğer motora bağlayacağınız para belki krediler, kredilere vereceğiniz faizler, onlar bunlar. Onların yerine daha çok gezeceğiniz, edeceğiniz rotaları hesaplayın. Gezin, dolaşın arkadaşlar. Bugünler bir daha geri gelmiyor.